Bazı şeyler vardır insan zihninde, zamanla silinmez. Üstü örtülür, bastırılır ama hiç gitmez. Ben Elif Sarıkaya, 34 yaşında, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar köyünde doğup büyüdüm. Şu an aynı yerde yaşıyorum, aynı avluda. Annemin bana bıraktığı o eski taş evin içinde. Mesleğim kozmetik satışı. Köy köy, kapı kapı dolaşarak hem çalışır hem de insanların yüzündeki maskeyi sökmeye çalışırdım. Ne tuhaf bir iş seçimi değil mi? Şimdi düşünüyorum da belki bu mesleği seçmemin sebebi buymuş. Yüzlere takıntılıydım hep. Ne var ki o geceyi yaşadıktan sonra bir insan yüzünde gördüğüm her maskeden farklı bir şey anlar oldum. Anlattığım bu hikayeyi uzun yıllar kimseyle paylaşmadım. Çünkü kim inanır sanki? Köyde büyümüş, satışçılık yapan sıradan bir kadının sözüne. Ama artık taşımak istemiyorum. Artık içimde o ağırlıkla uyumak istemiyorum. Toparlar küçük bir köydür. 32 hane, bir cami, bir kahvehane, bir de köyün ortasında taş duvarıyla çevrilmiş geniş avlular. Evlerimiz birbirine öyle yakın ki komşunun ocağında ne piştiğini, kimin öksürdüğünü, kimin sabah erkenden kalktığını bilirsiniz. Benim soldaki komşum Hanife teyzenin evi çocukluk yıllarımdan beri orada duruyordu. 2 katlı, bodrumuyla birlikte, bahçesinde iri bir incir ağacı olan, taş duvarları nem çekmiş, pencere camları sararmış bir ev. Hanife teyze hakkında köyde bir şey söylenirdi hep. Gece yarısı avluda çamaşır serdiği. Tuhaf kadın derdi annem ona. Gündüz uyur, geceleri kalkıp çamaşır serer. Bir acayip. Ben çocukken bunu garip bulmazdım açıkçası. Annem de arada sırada gece kalkıp bulaşık yıkardı. Uyku düzeni herkesin farklı olabileceğini düşünürdüm. Hanife teyzeyi net hatırlamıyorum artık. Bej renkli, yaşlıca bir silüet, başında bağlı bir yazma, elleri her zaman kırmızı ve çatlamış. Devam etmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu hikayeyi nerede dinliyorsunuz? Evde mi, yolda mı, yoksa geceleri yalnız başınıza mı? Yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyorum. Bu tür anları paylaşmak, bu hikayeleri daha az yalnız kılıyor. Eğer buraya kadar geldiyseniz ve bu kanal size bir şey hissettiriyorsa, abone olun, videoyu beğenin. Beğeni küçük görünür ama bu videonun daha fazla insana ulaşmasını doğrudan sağlıyor. Kanalın yaşaması yalnızca sizin sayenizde mümkün. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Yaz tatilleri annemle birlikte köyde geçerdi. Şehirde okurdum. Dönünce köyün sesi, kokusu, toprağın ısısı başka türlü çarpardı yüzüme. O yaz 8 yaşındaydım ve bir hafta boyunca Hanife teyzenin geceliğin avluda dolaştığını pencereden görmüştüm. İp gerili, çarşaf asıyordu. Rüzgarda ağır beyaz bezler dalgalanıyordu. Sabah kalkınca çarşaflar gitmişti. Sanki hiç serilmemiş gibi. Annem bana merak etme dedi her seferinde. Ama merakın üzerine merak etme yazarsanız merak daha büyür. Bunu büyükler hala anlayamamış. O yaz boyunca Hanife teyzenin evinde ışık yandığını da görmedim hiç. Yani sadece avlu, sadece gece, sadece beyaz çarşaflar. Asıl garip olan şu ki, o dönemde Hanife teyzeyi köyde hiç görmedim. Ne markette, ne camide, ne de köyün tek kahvehanesinin önünde. Annem sorduğumda, yaşlıdır, hasta, dışarı çıkamaz derdi kısa kısa. Komşu kadınların kendi aralarındaki o yarım bırakılmış cümleleri duyardım. Aslında yıllardır ve birden konu değişirdi. Çocuklara özgü o keskin sezgiyle bu kesintilerin arkasında bir şey olduğunu hissederdim. Ne var ki neyin ne olduğunu tam anlayamıyordum. Komşu Sıdıka Hanım'ın oğlu Murat, benden 2 yaş büyük, başı daima belada bir çocuk, bir gün bana "Hanife teyze çoktan öldü. Anneler bize söylemiyor sadece," demişti. Buna inanmak istemedim. Çünkü o çarşafları sererken gördüm. Elimle koymuş gibi biliyordum. Ama Murat'ın sesi o an normalden alçaktı.
iddiacı değil, korkmuş birinin sesi gibiydi. O yıldan sonra annem beni şehirde bıraktı. Köyde yaz tatili kalmadı bir süre. Annemin işi değişti, programlar karıştı. Yıllar geçti. Büyüdüm. Okul bitti. Evlendim, boşandım. Tekrar köye döndüm. Köyün havası değişmemişti. Taş duvarlar aynıydı. İncir ağacı büyümüştü biraz. Komşu ev de aynıydı ama artık daha harap. Pencerelerde cam kalmamış, bahçede yabani ot diz boyu. Hanife teyze bu evi sattı mı diye sorduğumda annem bana öyle bir baktı ki içim sıkıştı. Biraz bekledikten sonra annem kısa bir nefes aldı ve "Hanife teyze öleli 10 yılı geçti kızım. Ev kimseye kalmadı. Sahipsiz," dedi. 10 yıl. Ben o çarşafları 8 yaşında görmüştüm. Annem 10 yıl önce öldüğünü söylüyordu. Hesap tutmuyordu. Hesap bir türlü tutmuyordu. Anneyle o gece uzun uzun konuştum, çay içtik. Ama belli ki annem fazlasını söylemek istemiyordu. "Bazı şeyler köyde kalır," dedi sadece. "Köyden çıkmaz." Ben o gece uyuyamadım. Pencereden dışarı baktım defalarca. Avlu boştu, ip boştu. Ağaç karanlıkta sallıyordu yapraklarını. Sabah Sıdıka Hanım'ı buldum. Murat'ın annesi. Yıllar içinde saçları ağarmış, yüzü dolmuştu. Ama gözleri aynıydı. Dikkatli, tedirgin. Şehirden dönen her yüze biraz şüpheyle bakan gözler. Hanife teyzeyi sorduğumda yüzü dondu. Bir an içim geçti. "Sen neden soruyorsun bunu?" dedi. Çocukluk anımı anlattım, çarşafları anlattım. Sıdıka Hanım uzun süre sustu. Sonra "Köyde herkes görür onu," dedi. "Ama kimse yaklaşmaz. Biliriz artık ne olduğunu," diye ekledi sessizce. Bu cevap beni rahatlatmak yerine büsbütün içime kapattı. Kimse yaklaşmaz derken ne kastediyordu? Yaklaştığında ne oluyordu? Sıdıka Hanım daha fazla konuşmak istemediğini belli etti. Çayını yarıda bıraktı, bahçeye çıktı. Ben de evime döndüm. Ama aklım avludaydı. O gece yine pencere başına geçtim. Saat gece yarısını çok geçmişti. Köy tamamen uyumuştu. Uzaktan köpek avlaması geliyordu arada. Ve işte tam o sırada gördüm. Karşı avluda bir kadın silüeti. Elinde çarşaf, ip boyunca ilerliyor. Yıllar geçmişti ama o hareket aynıydı. Aynı yavaşlık, aynı ağır adımlar. Bezlerin rüzgarda kaldırılması aynı. Nefesim tutuldu. Elim pencere kenarında kasıldı. Saatlerce kıpırdayamadım. Kendimi haklı çıkarmak için 1000 türlü açıklama ürettim o gece pencere başında. Bir akraba gelmiş olabilir. Ev temizleniyor olabilir. Gözlerim beni yanıltıyor olabilir. Ama hiçbiri tutmuyordu. Çünkü ev yıllardır boştu ve kapısı kilitliydi. Bunu Sıdıka Hanım söylemişti. O gece sabaha kadar uyumadım. Pencereyi terk etmedim. Kadın çarşafları serdi, sonra içeri girdi. Sabahleyin çarşaflar gitmişti. Hava durumunu kontrol ettim, yağmur yoktu, rüzgar yoktu. Çarşaflar sadece kaybolmuştu. Aynı sabah anneye anlattım. Annem bu sefer farklı davrandı. Beni terslemedi, kızmadı. Sadece "Uzaktan baktığında bir şey olmaz," dedi ve gözlerini kaçırdı. Uzaktan baktığında bir şey olmaz. Bu cümle beynime kazındı. Yaklaştığında ne olur diye sormaya cesaret edemedim o an. Ama soruyu bir kenara koyamadım da. Köyde birkaç gün daha kaldım. Her gece aynı saat aralığında kadını gördüm. Çarşaflar, ip, ağır adımlar, sonra sessizlik. Komşular gündüzleri sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. Hanife teyzenin adı geçmiyordu. Kimse o evi göstermiyordu. Bakışlar o tarafa yönelmiyordu bile. Kolektif bir körlük, bilinçli ve özenli bir görmezden geliş. Köyde böyle şeyler olur. Sessizlik bazen en büyük itiraftır. Ve herkes bilir ama kimse söylemez. Çünkü söylediğinde gerçek daha da büyür, daha yer kaplar. Gitmeye karar verdiğim gece ne düşündüğümü hala bilmiyorum ama ayaklarım beni oraya götürdü.
Gece yarısını geçmişti. Köy uyumuştu. Ben bornozumla avluya çıktım ve Hanife teyzenin bahçe duvarına yaklaştım. Kadın oradaydı. Sırtı bana dönük, çarşafları seriyordu. Adımlarım yavaştı. Toprak soğuktu ayaklarımın altında. Ağaçtan nem kokusu geliyordu. Bir yandan da kükürt gibi bir şey. Tuhaf, yakıcı, boğazımda birikim yapan bir koku. Kadın duymadı beni ya da duydu ve önemsemedi. Ellerini kaldırıp çarşafı ipe geçirmeye devam etti. Birkaç adım daha attım. Duvar kenarına geldim ve ona seslendim. Düşük, kısık bir sesle. "Hanife teyze," dedim. Kadın durdu. Hareket tamamen kesildi. Çarşaf yarı asılı kaldı, elleri havada dondu. Bir nefes aldım, sonra kadın yavaşça dönmeye başladı. O dönüşün ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Belki 2 saniye, belki 1 dakika. Zamanın büküldüğünü hissettim gerçekten. Sanki o anı beyin uzatıyordu. Mümkün olduğunca uzatıyordu. Çünkü içgüdü zaten biliyordu ne göreceğini ve ertelemek istiyordu. Kadın bana döndü ve ben dona kaldım. Yüzü yoktu. Düzgün, pürüzsüz, hiçbir çizgi taşımayan gözü yoktu. Burnun yoktu. Ağzı yoktu bir yüz. Ya da yüzün olması gereken yerde sadece boş, mat, insan tenine benzer bir düzlük. Ne çığlık attım, ne kaçtım. Bacaklarım taş kesilmişti. Sesim çıkmıyordu. Sadece bakıyordum ve o da bana bakıyordu. Ama nasıl bakabilirdi? Gözleri yoktu ki. Bu soruyu o an soramadım kendime. Kendime geldiğimde evdeydim, yatağımda. Annem başucumda oturuyordu. Gece mi geçmişti bilmiyorum. Sabah ışığı pencereden giriyordu. Annem elimi tutuyordu, sıkıca. Sanki kaçmamı engellemeye çalışır gibi. "Ne kadar kaldım orada?" diye sorduğunda annem "Hiç," dedi. "Avludan seni gördüm. Sadece bir an oldu. Gel içeri," dedim. Geldin. Ama ben hatırlamıyordum avludan ayrıldığımı. Ben donmuştum. Bacaklarım çalışmıyordu. Araya ne girdi, nasıl döndüm, bunu hiç öğrenemedim. Annem daha fazlasını anlatmayı reddetti. Sadece bir şey dedi. "Köyde bir kuralımız var. Geceleri dışarı çıkılmaz. Bu kuralı sen çiğnedin." Sabah erkenden köyden ayrıldım. Arabaya binerken Sıdıka Hanım kapısında duruyordu. Beni görünce başını eğdi. Ne üzüntü, ne şaşkınlık. Sadece o bildik, eski kabul. Sonraki haftalarda uyku düzenim bozuldu. Geceleri gözlerimi kapattığımda o düzlüğü görüyordum. Yüzün olması gereken yerdeki boşluğu, mat teni, hareketsiz duruşu. Psikolog gördüm, ilaç aldım, zamana bıraktım. Geçti mi? Hayır, geçmedi. Sadece seyreldi. Hayatın gürültüsüne karıştı. Ama her gece yatmadan önce pencereme bakıyorum. Dışarıda avluyu kontrol ediyorum. Teneçe bir alışkanlık bu artık. Bırakamıyorum. Yıllar sonra arşiv araştırması yaparken Hanife teyzenin ölüm tarihini bulabildim. Mahalle muhtarlık kaydında duruyordu. Sade bir satır. Öldüğünde 57 yaşındaymış. Kalp yetmezliği. Ve tarih, ben o çarşafları 8 yaşında pencereden gördüğümden tam 3 yıl önce. Yani ben onu gördüğümde o çoktan ölmüştü. Annem biliyordu, köy biliyordu, herkes biliyordu. Ve kimse söylememişti. Çünkü söylemiyor olman onu orada tutuyordu belki. Ya da belki tam tersi. Söylersen daha gerçek olur diye korkuyorlardı. Bunu bilmiyorum. Bunu hiç öğrenemedim. Öğrenmek istediğimden de emin değilim. Hala bir şey var kafamda çözülemeyen. O gece kadın bana döndüğünde yüzü yoktu. Ama ben bana bakıyor hissini yaşadım. Gözleri olmayan bir şeyin baktığını hissettim. Derimin üzerinde, göğsümün içinde, zihnimin bir köşesinde. O bakış hala orada bir yerde duruyor, silinmemiş.
Belki de bu yüzden anlattım. Taşırken ağır olan şey, bazen paylaşınca daha da ağırlaşır. Ama en azından yalnız taşımıyorsunuzdur. En azından bir başkası da biliyor olur. Karanlık hikayelerden bugünlük bu kadar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.